Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bluz öreceğim ve ördüğüm bluz sanki sökülüyormuş gibi bir efekte sahip. Yazlık veya mevsimlik olarak kullanılabilecek bir bluz. Örerken pamuklu iplik kullanacağım. İstediğiniz çeşitli ip kullanabilirsiniz. Daha ince merserize ipler veya akrilik ipler de tercih edebilirsiniz. Benim ipim %70 pamuk bir ip. Diğer videolarımda oldukça kullandığım ve sıklıkla bahsettiğim Etrofil markasına ait ama diğer markalarında bu tarz ipleri mevcut. İpime uygun olarak 3,5 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz elinizin ayarına göre tığ seçebilirsiniz. Üç buçuk milimetre makas kullanacağım. Dikişi ben tığla yapacağım ama isterseniz iğne de kullanabilirsiniz. İlk parçasını ördüm. İkinci parçasını sizlerle birlikte öreceğiz. Bunu kenara koyarak modelimize başlayabiliriz. Ben modeli yarım trabzan ile ördüm ama sık iğne veya ikili trabzanla örmek de mümkün. Parmağıma doladım. Bir tane düğüm yapıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. 4 tane zincir çekiyorum. Ben dörderli gruplar halinde yapacağım ama bunu isterseniz beşerli, 6'şerli yapabilirsiniz. Bu aradaki kısımlar için yapıyorum. Daha geniş dursun isterseniz 8 zincir de çekebilirsiniz. 4 zincir çektikten sonra şu şekilde göz kararı uzatıyorum. Doladım ve kilitledim. Tekrardan 4 zincir. Tekrar uzatıyorum. Doladım, kilitledim. 1 2 3 4. Uzatıyorum. Kilitledim. 1 2 3 4. O kilitlediğim kısmı ilmek olarak saymayacağım. Ve bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Şimdi ben devam ediyorum bu şekilde. Anlattığım şekilde devam ettim. Zincir grupları 12 tane olacak şekilde uzattım. Siz dediğim gibi daha dökümlü isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Ya da göz kararı yapıp göz çevrenizi sararak da ölçü alabilirsiniz. Ama tamamen değil, sadece ön kısım veya sırt kısmı için ölçü alabilirsiniz. Çünkü iki parçadan oluşacak bluz. Şu zincir grupları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane grubum var. Şimdi ben yarım trabzanlarla öreceğim. İsterseniz sık iğne veya ikili trabzan tercih edebilirsiniz. Ben yarım trabzan öreceğim için 2 zincir fazladan çekiyorum. Sık iğne için 1, üçlü trabzan veya ikili trabzan için de 3 zincir çekebilirsiniz. 2 zincir sadece kenar kısmın düzgün durması için. Yarım trabzan yapmak için tığımın başına doladım. 1, 2, 3. ilmeğe batıyorum. İpi doladım. Aynı boşluktan çıktım. Tığımda 3 tane var. Tekrar ipi doladım ve üçünü birlikte ördüm. Yarım trabzan yapmış oldum. Ve 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar burada boşluk bıraktığım kısma geldim. Uzatıyorum. Kilitledim. Tekrar tığımın başına doladım. Buradaki zincirin içine batıyorum. Ve yarım trabzan yapıyorum. Bunu 4'e tamamlıyorum. Ben 4 tane zincir yaptığım için 4'er tane yapıyorum. Eğer siz 5-6 zincir yaptıysanız ona göre devam edebilirsiniz. Tekrar boşluk kısmına geldim. Uzattım. Kilitledim. Tığımın başını doladım. Ve ilk zincire batıp
yarım trabzan yaptım. Bunu sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Şu an görüntü bu şekilde. İlk sırayı tamamlamış oldum. Yeni sıraya 2 zincir ile başlıyorum. Eğer sık iğne yapıyorsanız tek zincir, ikili trabzan yapıyorsanız da 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. Örgümü çevirdim. Aslında modeli oturttuk. Bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. 4 tane yarım trabzan ile başlıyorum. Boşluk kısmına geldiğimde uzatıyorum, kilitliyorum ve tekrardan trabzanlarıma devam ediyorum. Bu şekilde ben 26 sıra boyunca devam edeceğim ve daha sonra eksiltme işlemine geçiş yapacağız. Kalan kısımları da sizlere anlatacağım. İkinci sırayı gidiyorum. Diğer kısma geldiğimde yine 2 zincirle bir üst sıraya geçiş yapacağım ve 4 tane yarım trabzan, boşluk, yarım trabzanlar şeklinde devam edeceğim ve 26 sıra boyunca bu işlemi devam ettireceğim. Toplamda 26 sıra boyunca ördüm. Şu an görüntüsü bu şekilde. Genel bir ölçüsünü vereyim. Genişlik kadrajına sığmıyor. 45 santim. Şöyle boyuna da bakalım. Çok uzun bir model örmeyeceğim. Crop bir model olacak. Siz istediğiniz kadar uzatmaya devam edebilirsiniz. 22 santim. 26 sıra boyunca ördüm ve 22 santim. V yaka şeklinde bir yaka yapmak istiyorum. Şimdi benim bluzumun orta noktasını bulmam gerekiyor. Kenarlardan ben 5'er tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ortadaki 2 nokta benim eksiltme yapacağım noktalar. Siz daha geniş ördüyseniz ona göre baz alabilirsiniz. Ortada ben 2 tane bırakıyorum. Eğer tek kalıyorsa bir tane üzerinde de eksiltme yapabilirsiniz. 26 sıra ördüm ve 27. sırama başlarken yine 2 zincirle başlıyorum. Ve bahsettiğim bu 5 noktayı örmeye devam edeceğim. Eksiltme noktama kadar bu şekilde hiç bozmadan öreceğim. Eksiltme noktasında anlatacağım sizlere. Beş grubumu ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 6. grup üzerinde eksiltme yapacağım. Şimdi şu şekilde şu an ben bluzun düz kısmındayım. Böyle gidiyorum ve burası ön kısmı olacak. V yaka şuradan başlayacak. Buradan eksiltmeye başlarsak olmaz. Çünkü dönüşte bir daha eksiltme yapacağım. Uzattım, kilitledim ve ilk 2 ilmeği normal örüyorum. Kalan son 2 ilmek üzerinde eksiltme yapacağım. Tığımın başına doladım. İlmek çıkardım. Örmeden tekrar tığımın başına doladım ve diğer ilmek üzerine de batıyorum ve ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. 5'ini birlikte örüyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. 1, 2 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Önce tek tarafı öreceğiz. Daha sonra ipimizi buradan bağlayıp devam edeceğiz. Örgümü çevirdim ve eksiltme ile başlayacağım. Tığımın başına doladım. İlk ilmeğimi battım. İlmek çıkardım. Örmeden tekrar doladım. Tekrar tığımın bu ilmeğimin içine battım ve ilmek çıkardım. Hepsini birlikte örüyorum. Geri kalan kısımları bildiğim şekilde
örmeye devam edeceğim. Bu uç kısımda eksiltme yapmayacağız. Çünkü burası bizim aslında kol kısmı, omuz kısmı. Buradan sonra tekrar bu eksiltme noktasına kadar öreceğim ve kalan kısımları anlatacağım. Tekrar eksiltme yaptığım noktaya kadar ördüm. Artık burada 2 ilmeğim var. Öncesindeki kısmı yapıyorum. Kilitledim. Tığımın başını doladım. İlmek çıkardım. Tekrar doladım. Tekrar battım ve ilmek çıkardım. Hepsini birlikte örüyorum. Artık burada bir tane ilmeğim kaldı. Daha fazla eksiltme yapmayacağım. 2 zincir, yeni sırama başlamak için örgümü çevirdim. Yine tığımın başına doluyorum. Artık burada hep bir tane yarım trabzan öreceğim. Geri kalan kısımlar ise aynı dörderli gruplarımı örmeye devam edeceğim. Şu an bu şekilde görünüyor. Ortada bu şekilde çapraz bir kavisimiz oldu. Eğer sizin ortada ayırdığınız kısımlar dörderli değil de sekizerli ise ona göre eksiltme yapabilirsiniz. Daha düşük ve daha düşük görünsün, daha açık bir yaka olsun isterseniz de eksiltmelere devam edebilirsiniz. Ben çok fazla salaş olsun istemiyorum ön kısım. O yüzden bu kadar eksiltme benim için yeterli. Şimdi ben böyle devam edeceğim. 2 zincirle yeni sırama başlayacağım ve tekrar dönüp buraya kadar öreceğim. Burada artık eksiltme olmadığı için bir tane yarım trabzan yapıp yeni sırama 2 zincirle başlayacağım. Ve bunu toplamda 40 sıra boyunca devam ettireceğim. Zaten 27. sırada biz eksiltmemize başlamıştık. Bu kısımdan sayarak, çünkü bu kısımda eksiltme yapmadığımız için bu kısımdan sayarak bakabilirsiniz. 40 sıra boyunca öreceğim. Siz dilerseniz daha uzun bir bluz yapabilirsiniz. Ben bu kısmı tamamlayayım. Daha sonra bu kısma nasıl başlanacağını ve nasıl devam etmeniz gerektiğini anlatacağım sizlere. Örgüyü 40 sıra boyunca devam ettirdim. Artık daha fazla uzatmak istemiyorum. 1 veya 2 zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu kısımda işim bitti. Şimdi diğer kısımdan başlayacağım. Başlarken düz kısımdayım şu an. Sağdan böyle sola doğru ortaya doğru gelmiştik. Şimdi ben buradan değil tekrar ortadan başlayıp sola doğru devam edeceğim. İpime bir tane düğüm atıyorum. Orta kısımdan başlayacağım ve oraya sabitlerken de yarım trabzan yapıyormuşum gibi sabitleyeceğim. Tığımın başına ipi doladım. Battım. İlmek çıkardım. Tekrar doladım. Yanındaki ilmeğe batıp ilmek çıkardım. Hepsini birlikte örüyorum. Bu şekilde değil de direkt sabitleyerek de yapabilirsiniz. İlk eksiltmemi yaptım ve geri kalan kısımları normal örerek devam ediyorum. Uç kısma geldiğimde 2 zincir çekip bu kısma kadar devam edeceğim. Eksiltme noktama kadar devam ettim. Diğer taraf bu şekilde devam ediyor. Eksiltme noktası uç kısımlarda. Burada da bu kısımda yaptık. Yani ilk ilmeği normal bir şekilde örüyorum. Kalan 2 ilmekte eksiltme yapacağım. 2 trabzan yaptım. Bir tane yarım trabzan ve kalan 2 ilmeği de eksiltiyorum. Hepsini birlikte ördüm. 2 zincir, örgümü çeviriyorum ve son kez bir eksiltme yapıyorum. Zaten 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğime batarak eksiltmemi yapıyorum.
Bundan sonra burada bir ilmeğim olacak. Diğer kısma kadar devam edeceğim. Yine 2 zincirle dönüp buradaki bir trabzan kısmına kadar öreceğim. Ve yine bu kısmı da 40 sıra boyunca devam ettireceğim. Ön ve arka parçayı ben aynı şekilde ördüm. Sırt kısmında da V şeklinde bir görüntü olsun istiyorum. Ama siz isterseniz sırt kısmını dümdüz örebilirsiniz. Hiçbir şekilde eksiltme yapmadan en üst kısma kadar dikdörtgen bir parça örebilirsiniz. Ön kısmı da bu şekilde yapabilirsiniz. Veya iki tarafı da aynı şekilde dikdörtgen örebilirsiniz. Ben bu sırayı 40'a tamamlayayım. Daha sonra kalan kısımları sizlerle birlikte ben de öreceğim. Ön ve arka parçayı size anlattığım şekilde devam ettirdim. Şu an bu şekilde ben bu tarafı tamamladım. Kalan kısmı da sizlerle birlikte öreceğim. Şimdi omuz kısmını dikmeyle başlayacağım ilk önce. Siz isterseniz iğne ile dikebilirsiniz. Ben tığ ile dikeceğim. Bir tane düğüm yapıyorum. Hem ön parçanın köşesine batıyorum, hem de arka parçanın köşesine batıyorum. Her iki delikten de ilmeğimi çıkardım ve kayma dikişiyle sabitledim. Dikişimi de kayma dikişiyle yapacağım. Sık iğneyle de yapılabilir. Bir tane zincir çekelim. Karşılıklı denk gelen ilmekleri kayma yöntemiyle dikiş yapacağız. Böyle boşluk gelen kısımlarda batıyorum. Öndekine, arkadakine de batıyorum. Kayma dikişi. Ya da birkaç tane sık iğne yapabilirsiniz aynı noktada. Batıp bu şekilde 3-4 tane sık iğneler yapabilirsiniz. Eğer uzunluk sizin için daha fazlaysa aynı noktada 5-6 tane de sık iğne yapabilirsiniz duruma göre. Bir tane yapar ve diğer ilmeğe geçerseniz burada bir toplanma olacaktır. Çünkü buranın da bir genişliği var. O yüzden batıyorum ve 2-3 tane kayma dikiş yapıyorum. İlmeklere geldiğimde öndeki trabzana batıyorum. Arkadaki trabzana batıyorum. İlmek kayma. Bu şekilde sıramın sonuna kadar dikişimi yapacağım. Karşılıklı denk gelen bütün ilmekleri kayma dikişiyle dikeceğim. Dikişi sıranın sonuna kadar devam ettirdim. Sıra sonuna bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şu an bu ters kısmı, düz kısmından duruşuna bakalım. Bu şekilde. Şimdi yan kısmı dikiş yapacağım. Ben bu şekilde bir işaretleyici koydum. Dikeceğim yeri karıştırmamak için. Alttan 22 sıra boyunca saydım. Ve benim için bu kadar kol açıklığı yeterli. Eğer siz daha bol bir kol istiyorsanız aşağıda bırakabilirsiniz. Daha dar bir kol için ise üst kısma kadar dikebilirsiniz. Yine aynı şekilde ipimi düğüm yapıyorum. Yine tığla dikiş yapacağım için. Alt köşeden ilmekleri böyle hizalıyorum. Bu sefer yandan dikiş yapacağım. O yüzden trabzanların yan kısmına batacağım. Kayma dikişiyle ipimi buraya bağladım, tutturdum. Batıyorum. Bakın zaten trabzanlar burada görünüyor. Trabzanların yan kısmına batıyorum. Çıkaramadım. Trabzanların yan kısmına batıyorum. Kayma dikişi. Sık iğne de yapılabilir dediğim gibi. Bu şekilde işaretlediğim noktaya kadar devam edeceğim. Yan kısmındaki dikişi tamamladım. Böyle hizaladığımda aynı noktaya denk geliyor.
Şimdi ters kısımdayken ipimi koparmadan düz kısma çeviriyorum örgümü. Ben kolu üzerinde örmek istiyorum. Ama siz isterseniz dikdörtgen bir parça yapıp üzerine dikebilirsiniz. Şu an açıklık bu şekilde. Artık işaretleyici de çıkarabilirim. Yeni sıraya başlamadan önce bu noktaya batıyorum. Ön kısma ve kayma dikişi yapıyorum. Yine aynı modeli öreceğim. Yarım trabzan yapacağım için 2 zincir yapıyorum. Bu zinciri trabzan olarak saymayacağım. Yan kısımda gördüğüm yerlerde çalışmalar yapacağım. Diğer kısmı göstereyim. Bakın bu şekilde trabzanların yan kısmına batacağım. İsterseniz bir tur sık iğne yapabilirsiniz. Daha düzgün durmasını istiyorsanız batacağınız yerleri karıştırmamak adına sık iğneler yapabilirsiniz. Hemen ilk gördüğüm trabzan kenarına yarım trabzan yapıyorum. Ve bunu 4'e tamamlıyorum. Siz 5'erli 6'şerli grup yapıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. 4 tane yaptıktan sonra ipimi uzatıyorum. Kilitliyorum. Ve böyle uzatınca denk gelen yere sabitliyorum yarım trabzanla. Ve tekrar bunu 4'e tamamlıyorum. Tekrar ipi uzatıyorum. Kilitledim. Böyle yatırdığımda denk gelen kısma ipi sabitliyorum. Bunu başlangıç noktasına kadar devam ettireceğim. Bu zincir çektiğim noktaya kadar devam ettireceğim. Kolun çevresini size anlattığım gibi devam ettirdim. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi ben trabzanla başlamıştım. Trabzanla bitirdim. Bunun sebebi ön ve arka parçayı diktiğimizde bu şekilde trabzanların denk geliyor olması. Ama siz isterseniz denklik olsun, önemli değil derseniz boşluk kısmıyla da bitirebilirsiniz. Şimdi ben örgümü çevirmeden ve dönerek öreceğim için başlangıçta çektiğim 2 zincir vardı. Siz trabzan yapıyorsanız üçlü trabzan, ikili trabzan, zincir sayısı 3 veya 4 olabilir. Zincirin tepesine batıyorum. Kayma dikişi yaptım. 2 zincir, yeni sırama başlıyorum. Bundan sonra her sıra bittiğinde zincirin tepesine kayma dikişi yapacağız ve zincirle yeni sıraya başlayacağız. Şimdi 4 tane trabzan var benim önümde. 4 tane trabzanı örüyorum. Boşluk için uzatıyorum ipimi. Kilitledim ve tekrardan 4 tane trabzan öreceğim. Artık bu kolu ne kadar uzun yapmak istiyorsanız aynı işlemi dönerek tekrarlayabilirsiniz. Ben tişört formunu yapacağım için 5-6 sıra kadar devam etmeyi planlıyorum. Siz uzun, bileğe kadar uzanan bir kol istiyorsanız aynı yöntemle uzun bir kol örebilirsiniz. Eğer kolu üzerinde örmek istemiyorsanız da aynı bizim bedenle başladığımız gibi zincir çekerek bir parça başlayabilirsiniz ve onu uzun bir şekilde örüp daha sonra kolun çevresine dikebilirsiniz. Şimdi ben birkaç sıra ördükten sonra kullandığım ip ne kadar gitti ondan bahsetmek istiyorum. Ve daha sonra video bitmiş olacak. Her iki kolda ördüm. Bluzum tamamlanmış oldu.
Tamamı kadraja sığmıyor ama Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Şu an duruşu genel olarak bu şekilde. Ben tişört formunda ördüm. Yazın bikini üzerine rahatlıkla giyilebilecek bir bluz olarak düşündüm. Ama günlük hayatta da kullanmak mümkün elbette. Daha uzun yapabilirsiniz. V yaka yerine dediğim gibi 0,1 yaka ya da yuvarlak bir yaka da yapılabilir. Tişört formu yerine upuzun bir kol da örebilirsiniz. Benim ipim o kadar olmadığı için ben tişört formunda bırakmak istedim. Bu şekilde dönerek uzun bir kol da olabilir elbette. Şimdi genel olarak şöyle ölçüsünü vereyim. Daha sonra ne kadar ip kullandığımdan bahsedeceğim. Dikiş kısmından katlıyorum. ...44 santim. Boyuna bakalım. Bir de kol uzunluğunu vermek istiyorum. Boyu şu an 35 santim. Kol uzunluğu da hemen kol altından itibaren 6 santim. Tişört formu için yeterli. Zaten omuz payı da oldukça geniş olduğu için aşağıya doğru dökümlü duracaktır. Kullandığım ip Etrofil markasına aitti. %70 koton ve 100 gramı 200 metreydi. Ve tam 200 gram ip kullanmış oldum. Benim için oldukça ideal bir bluz oldu. 3-4 ip kullanarak dediğim gibi uzun kollu ve boyda uzun yapabilirsiniz. Video buraya kadardı. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Video hakkında sormak ve söylemek istediklerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.